Hak ettiğimden daha iyiyim dedi. Eşref-i mahlukat diye boşuna Evet. denmiyor hocam. Tek şey öğrendim hayatta. Cüretkar olmaya gerek yok. Bu camiada 2 kere 2 4 etmiyor. Senin annen var ya, annen ne hırsızdır Az o. Annen baş belası. Çocuk küçük erişkin değildir. Siz çocuklarınızı mahvettiniz. Onlara erişkin görevler yüklediniz. O da sizin için adalet dağıttı. Çocuk Yani bu şiddet eylemlerinin hocam temelde artmasının bunlar ne temel biliyorsun? sebebi Arkadaşlarla aile oyun ebeveynlik. oynamayan, akran olmayan tipler bu. Çocuğunuzu erişkin gibi öperseniz çocuk sapık. yani çocuğu alıp atış poligonuna götürmek doğru bir şey Tabii değil. ki Allah dahi olsa bile normal eylesin diye dua et. Lütfen kötülük yapıyorsun, çocuğa kötülük yapıyorsun. Yapsın gitsin, yapsın gitsin. Beni geliyor ve şunu diyor. Benim çocuğum bu çocuğu hak etmiyor. Kim senin çocuğun? Ulan. Çık dışarı. Ve annene şunu der. Dalaktan yapar yavrum. Merhabalar efendim. Oytun Erbaş ve Nil Gülsüm konuşmalarına hoş geldiniz. Hocam burada sorularım var, sizin sorularınız var. Aslında sohbetin başlığı belli ama muhabbetin nereye yakacağını ben de bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum tıpkı sizler gibi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünümüze şükür. Şimdi bugün bir telefonda birisi bana şöyle dedi. Dedim ki abi nasılsın dedim. Hak ettiğimden daha iyiyim dedi. Bu daha da hoşuma gitti. Yani olana şükürden bile daha üstün. Daha üst bir Yani hak level. ettiğimden daha iyi durumdayım dedi. Hepimiz öyle gerçekten de. Şimdi insanoğlu gerçekten de yaratılmışlar içerisinde gerçekten mükemmel yapılmış bir cihaz. Eşref-i mahlukat diye boşuna Evet. denmiyor hocam. Özellikle beyin yapısı, hücreler bütün organizmalarda aynı. Yani böbrek hücresi, karaciğer, şudur budur aynı. Ama beynin çalışma işleyişi gerçekten de mükemmel bir yapıya sahip. Özellikle akıl yürütmesi. Şöyle bir şey var. Şimdi bir hayvan akıl yürütemez. Yani hayvan şunu düşünemez. Mesela bugün samanımı yedim, arpamı yedim. Diyelim ki bir süt ineğinden bahsedelim. Yarını düşünmez o. Ulan yarın bu saman olacak mı olmayacak mı diye akıl yürütemez. İnsan buna da akıl yürütebilir. Hatta 1 yıl değil 10 yıl, 100 yıl için bile bir buna prediksiyon diye yapabilir. Gerçekten de bunu yapay zeka anca yapabiliyor. Yapay zeka esasında yapay falan değil, insanın taklididir. Oradan Yapay kopya. zeka şu esasında. Kopya zeka. Kopya zeka. Yani bugün nasıl uçağın kanadı işte kuşun kopyasıysa bizim de zekamızın kopyası yapay zekadır. O nedenle insan aklı gerçekten de bir mucizevi bir karaktere sahiptir. Ve çok ilginç bir şey var. İnsan aklını oluşturmak bir embriyoda bir koda göre yapılıyor ama çok kolay gibi. Ama siz onu bir dışarıda yaptığınızda olmuyor. Onun için orada çünkü sadece insan aklında nöron değil, sinir hücreleri değil. Oradaki kıkırdakla iletişimi ya da kemikle iletişimi, ya birbiriyle iletişimleri, yani puzzle'ın parçaları şöyle, kırmızının yanında mavi mavi oluyor beyinde. Yani bir kemiğin yanında ya da bir diş hücresinin yanında bir sinir hücresi farklı bir karaktere dönüşüyor. Yani etkileşimler var ve bu etkileşimler sonsuz kombinasyon olduğu için taklidi mümkün değil. Yani siz bir daha insan taklit etmeniz mümkün değil bir yapıda. O nedenle insan olmaya ve yani bence insan 100.000 yıllık belki de 1 milyon yıllık insan var. Bu insanın tekrar taklit edilmesi mümkün olmayacak aklının. Şey gibi geliyor hocam bana bu anlattıklarınızı dinledikçe inanan bir insan için aslında anlattığınız her şey hayatın sırrı, yaratılış ya da o yaratıcı gücün kudretini tekrar tekrar pekiştiren bir şey oluyor benim zihnimde. Şöyle yaratıcı gücün kudreti çok farklı bir kudret. Şöyle diyebiliriz, bizim aklımızın ve dimağımızın dışında bir kudrettir. Matematik denklemlerle açıklanamaz, olasılıklarla açıklanamaz. Her açıklama çabası nafile ve oluyor. Böyle basit bir Kopya hocam. Yani insanın yapabildiği şey sadece kopya. Şöyle, Sıfırdan bir şey yapamıyor mesela. Şöyle yani insanın düşünme gücü, işte DNA'sına baktığımız zaman ya da diğer işleyişe baktığımız zaman her şeye uyuyor. Kaotik denklemlere uyuyor, termodinamik ilkelere uyuyor ama bir yandan da hiçbir şeye uymuyor esasında baktığınız zaman. Öznel ve büyük bir ilim bu. Ama bu ilim bir kişide toplanmış. Yani bir varlıkta toplanmış, o da Allah'ta toplanmış. Yani bu şöyle sizin anlayacağınız ölçüde değil. Düşünme gücünüzün içinde değil. Yani siz mesela bir şey tahmin ediyorsunuz ya. Evet. Mesela hep bir laf vardır mesela. Atlar eğer bir tanrı düşünselerdi ata benzerdi. Ata benzer. İşte insanlar da Tanrı'yı ya da Allah'ı gibi düşünüyorlar. Hani böyle bizim fıtratımıza benzer gibi değil. Onun için ben burada uzaklaştım. Yani hani bizi yaratan Allah bizim fıtratımızda değil. Onun için düşünmek ve yorumlamak gereksiz. Ya bununla uğraşmayın. Hata yaparsınız. Bu başka bir ilim. Başka bir düzeyde. Yani bu şuna benziyor. 3 boyutu anlayabiliyorsunuz. Hani nedir o işte? Aşağı, yukarı, sağ, sol ve derinlik.
dördüncü boyutu bile anlamak mümkün değil. Onun için bir boyutu bile anlayamazken mesela diyor ki sonsuz tane paralel evren var. Ya evren zaten sonsuz. Yani nerede bunlar falan. Bunlara girmek. Siz önünüzdekine bakın. Yemeğinizi Özü yiyin. görün. Ekmeğinize de bandırın yerken. O yerken onu yutuşunuzu da düşünün. O kadar yeter. Çünkü gerçekten çok farklı bir şey. Ben her zaman bunu tek şey öğrendim hayatta. Cüretkar olmaya gerek yok. Ben işte şunu yaparım, bunu yaparım, onu kontrol ederim. Hayatımı kontrol ederim. İşte düşünürüm, evlendiğim kadını şöyle kontrol ederim. İçtiğim şey. Hiçbir şey kontrol edemezsin. Anlık birden her şey değişebilir. Sen hayat boyu ısırgan otu yiyip çok baş belası bir hastalık bulabilirsin. Ya da hayat boyu saçma sapan beslenip Hiçbir şey 110 olmadan yaşına da kadar gelebilirsin. Sakin olmak lazım burada. Bu camiada 2 kere 2 4 etmiyor. Bazen 7 ediyor, bazen 1 ediyor, bazen de 4 değil 0 ediyor. evet. O nedenle biyolojik alemlerde, yapılarda sakin olmak ve biraz ilahi adalete ve kadere boyun eğmek gerekiyor. Bu biraz dediğim şöyle, esasında tam gerekiyor ama siz önce birazla başlayın. Çünkü önce birazla başlamanız gerekir her şeye. Peki bu teslimiyet hocam neyi getiriyor? Bize mutluluğu mu getirir, sağlık mı getirir? Nedir Size bu? esasında şunu getirir. Neden yaşadığınızı getirir. Yani neden varsınız onu getirir. Yani Neden burada, varız peki neden hocam? varsınız burada? Bu bize bir lütuf. Şimdi sizin doğmanız bir lütuf. Bu ruha sahip olmanız bir lütuf. Ya o lütufun değerine varırsınız, farkına varırsınız. Dersiniz ki ya o zaman şükretmeyi öğrenirsiniz. Evet. Şükretmenin neticesinde ne gelir peki? Şükretmenin Nasıl bir level'a neticesinde- taşır insanı, ruhunu, bedenini? Yaşadığınızı anlarsınız, cehennemden kurtulursunuz. Çünkü öbür türlü sürekli sorgulamak sizi cehenneme atar. Dünyadayken de bir Tabii, cehenneme tabii, sürükleyebilir. tabii. Yani Mantıksal bir cehennem Evet. bu. Çünkü birçok anlayamadığınız şeyi, yani şöyle bir şey var mı? Anlayamadığınız şeyleri formülize etmek ve kontrol etmek istiyorsunuz. Ama bir sıkıntı var. Ya bu şuna benziyor. Kekin içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kek yapmaya kalkıyorsunuz. Ya içinde ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl kek yapacaksın sen? Ve düşünsene bir ev hanımı düşünün. İçinde ne olmadığı bilmediği bir şey yapmaya çalışıyor. Bütün ev ailesi bitmiş durumda. Yani diyor ki bıktık artık ya tamam. Ya işte bu yapamıyorsun bunu. Ama o da diyor ki hayır yapacağım. Yapamayacaksın. Onun Evet. için bununla uğraşmaya gerek yok. Bu kekle uğraşmak, keki kabul et deyip geçmek. Bazen kabul etmek en doğrusudur. hocam çok böyle derin bir yerden başladık. Son günlerde de malumunuz hocam acı bir hadise yaşadık. Tüm Türkiye yasta maalesef Maraş'ta onun öncesinde Urfa'da yaşanan okuldaki hadiseler toplumda büyük bir üzüntü oluşturdu. Hepimiz hala bunun acısını yaşıyoruz. Ama birçok soru hocam tartışılıyor şimdi. O çocuk orada okumalı mıydı? O çocuğun böyle bir şiddet gerçekleştirmesinin temel sebebi neydi? Aile miydi? Eğitim sistemi miydi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle genelden bir başlasak irdelesek Şimdi sonra. sohbetin başında da şunu söyledik. Bütün cihazlar geri bildirim sistemleriyle kurulmuştur. Mesela şu anda odanın sıcaklığı 20 derece. Burası artık yaz geldiği için ısınmakta. 24, 25, 26 olmakta. Cihaz bunu algılamakta ve soğutma sistemini açarak 20'ye düşürmekte. Ama 19'a geldiği zaman da durmakta. Yani devamlı bir feedback sistemi var. İnsanlarda beyni de bütün cihazlar bu şekilde oluşturulmuştur. Feedback dediğimiz geri bildirim sistemleriyle mesela siz stres yaparsınız. Beyninizden bir hormon salınır. Vücut kortizon yapar. Strese karşı dayanıklılık için işte kan şekeri yükselir. Vücuttaki organlar şekeri kullanarak kas hareketi yapar. Siz stres olan faktörü uzaklaştırırsınız, oradan kaçarsınız. Adrenalin yükselir. Kaçtıktan sonra sistem tekrar eski duruma gelir. Hep böyle. Yani koştuğun, yaptığınız zaman işte kalp hızı artar. Sonra kalp hızı belli bir noktaya geldiği zaman, kan pompaladığı zaman vücut yeterdir oksijene. Kalp hızı düşmeye başlar. Hep böyle sistem. O zaman bütün davranış sistemleri de böyle. Sizin bir yerde bir şey yapmanız, feedback vermeniz lazım. Feedback şu demek, bütün sistemlerde olduğu gibi davranış sistemlerinde de çevrenizin size bir feedback vermesi gerekiyor. Bu şu demek mesela, siz top oynuyorsunuz, camı kırıyorsunuz, başkasına zarar veriyorsunuz. Oradan bir teyze çıkıyor ve size bağırıyor. Diyor ki Allah kahretsin ne yaptın sen orada? Bu sefer siz şunu oynuyorsunuz. Topu o kadar hızlı vurmamanız gerektiğini. Feedback almanız gerekiyor. Bir şeyi revize edebiliyorsunuz. Evet, revize etmeniz gerekiyor. Burada olan şey feedbacksizlik esasında. Çocuk yetiştirmeyi feedbacksiz yaptığınız zaman çocuk deli ağaca benzer. Bizim orada öyle derlerdi. Yani deli incir olursun. Yani deli incir şu. Yani siz bir şekilde budamanız gerekiyor. Budama yapmazsanız o ağaç böyle uzar gider. Nasıl budanır Budama hocam? şöyle, Çocuğun yetiştirilirken... çok basit. Yani buna işte set davranışı deniyor. Yani bir yerde set çekmeniz gerekiyor. Şimdi bir çocuk büyürken etrafını hep keşfetmek ister. Bu her yerinde ama. Kafasını keşfetmek ister, saçını keşfetmek ister, cinsel organını keşfetmek ister. Mesela biraz sonra işleriz. Bugün 10 yaşındaki bir çocuk
cinsel organını keşfetmek için onu başkana gösterebilir. O bir keşif esasında. Mesela orada ona bir şey demiyoruz. Teşhircilik demiyoruz. Merak ediyor. Şimdi bakın burada Oradaki o tepki de aslında feedback'te onun anlamasına yardım ediyor. Evet, biz de orada ne yapıyoruz? O onu anlamak istiyor. Biz de diyoruz ki ya oğlum ayıp. Orada bir set çekiyoruz. O diyor ayıp ne? Ya boş ver. Hayır, burada gösterilmez diyoruz. Yani bunu mesela böyle kavramlara girmiyoruz. Neden ayıp falan değil. Hayır. Bu şeyde yok. Yani da bizim bu bildirgemizde bu yok diyoruz. Onun için bunu yapmanız gerekiyor. Her konuda bunu yapmanız gerekiyor. Bir çocuk var karşınızda 6 yaşında ama makyaj yapmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki sen çocuksun. Senin daha cinsel öğelerini, sen karşı bir cinse kendini beğendirmek zorunda değilsin. Çünkü bu yaptığın davranışlar bunlar, diyorsun ki bu hayır yapmıyoruz bunu. Bu kutsal metinlerde günah olarak bildirilmiştir. İşte mekruh denmiştir falan filan. Yani burada ne var Burada Sınır yine koymak. sınırı koymanız gerekiyor. Bu her şeyde böyle bu çünkü her şey bir istihap hacmi var. Bu sınırı koymanız gerekiyor. Bu sınırı koymazsanız bugün yapılan suç analizlerindeki tek en büyük sorunun sınır koymama olduğu gözükmüştür. Yani mesela bugün kitaplara bakın. İşte başarılı olan insanın en büyük özelliği disiplinde sınırları var. İşte aile sınır koyuyor. Suçu önlemek sınırlı oluyor yine. Ondan sonra bakıyorsunuz bir insanın ayaklarının ya da işte vücudunun güzel olması sınırlarla oluyor. Bakıyorsunuz işte başka bir ülkeye gidiyorsunuz. İşte bir insan manken olacaksa hayat boyu kolesterolü ve yumurtalı lezzetli şeyler yedirilmiyor selülit olmasın diye. Sınırlar koyuyor. Hep sınırlar var. Hep sınırlar koymanız lazım. Yani bizim de aynı şekilde vücudumuz için de böyle. Onun için bir aile burada sınır koymamıştır. Mesela buradaki lafları beraber bakalım. Bugün yapılan suç analizlerinde 3 tip şeye bakabilirsiniz. Biz çocuğa ait faktörler, okula ait faktörler, öğretmene ait faktörler. Ondan sonra aileye ait faktörler, topluma ait faktörler. Yani bu zaten aklın yolu bir. Yani mesela burada bir sistematize ettiniz. Mesela burada da sınır koydunuz bakın. Mesela bir şeyi incelerken yine ne yapıyor insanoğlu? Sınırlandırarak çözmeye çalışıyor. Önce çocuğa baktı. Sonra bir arkadaşlarına baktık. Sonra okuluna baktık. Öğretmenine baktık. Biraz daha çevreyi genişlettik. Bakkala baktık. Biraz daha genişlettik. Topluma baktık. Yani yine sınır koyduk bakın. Mesela Uranüs'ün etkisine baktık mı? Yani gerek duymadık. Mesela birisi dese ki bize ya kardeşim Uranüs Jüpiter yan yana geliyor. Çocuk davranış değiştiriyoruz. Dedik ya bir dakika o çok uzakta. Sınır koyduk bak. Ana şeyler o çerçevenin bravo. Yani içerisinde. peki sınırı koymadan şunu yaptık mesela. Astrolojiye inanıp Jüpiter ve Satürn ilişkilerine bakıp çocuğun suç davasını incelediğimizde bize çoğu insan inanmayacaktır. Yani diyecektir ki ya bir dakika siz sınırlarınızı aştınız. Yani nereye gittiniz? Hatta şunu da yapabiliriz. Paralel evrendeki bir kelebeğin kanat çırpmasının suça etkili olduğunu söyledik. O dedik ya deli misin dedi. Geçti birisi. Demek ki önce önümüzdekine bakmamız gerekiyor. Bak yine sınır koymamız gerekiyor. Evet. Şimdi burada Peki bu olay üzerinde de hocam. bu olay bakacak üzerine olursak, baktığımız zaman biz çocuğa baktığımızda tüme ne varım mı görüyoruz? tümden gelin mi? Mesela bütün dünyada tüme varım daha iyi mesela. Bize tıp eğitiminde biz önce karaciğer böbreği anlatıyoruz. Sonra çocuğa şunu diyoruz. Hadi birleştir ve insanı yap. Bu şuna benziyor. Arabayı anlatıyorsun. Tekerleklerini anlatıyorsun. Trigger kayışını anlatıyorsun. Birleştir araba. Bu Türkiye'ye uygun model değil. Mesela Türkiye'de önce arabayı göstermek sonra tümden gelim yapmak lazım. Türkiye'de önce insanı anlatmak, insandan böbreğe geçmek daha doğru. Onun için Evet. Türkiye'de insandan topluma yerine toplumdan insana gitmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biz Evet. daha bütüncül düşünen bir ülkeyiz yetişme tarzımızda. Yani öyle burası. Bazı toplumlar böyledir. Onun için bir topluma bakalım. Şimdi toplumda herkesin beyninin bir rol modeli oluşması gerekiyor. Rol modelden kopya çekiyorsunuz. Yani rol modeller ne? Mesela Doğru. İlber Ortaylı cahilsin diyor. Çocuk diyor ki arkadaşına cahilsin. Direktmen rol model. Kopyalıyor. Şimdi toplumdaki rol modellere bakmanız gerekiyor. Rol modelin özelliği şudur. İnfluens gücü yüksek, ilginç, güçlü karakterlerdir. Ne demek bu? Güçlü karakter. Mesela Superman yaşasaydı iyi bir rol modeldi. Yani neden işte ağırlık kaldırabiliyor, işte gözünden lazer çıkıyor. Yani herkes gözüne lazer yaptırmaya çalışırdı. Çünkü sizin özelliklerinizden daha üst bir seviyeye sahip. Şimdi burada öyle. Öykünülen bir pozisyon. Aynen öyle. Mesela bu nedir mesela? Şimdi bakıyorsunuz her zaman toplumda güç sahipleri daha karizmatik gelmiştir. Şimdi aynı şekilde toplumda en çok izlenen insanlar da dizi karakterleri. Dizi karakteri insanı seviyor. Neden? Çünkü hayali bir kahraman, güç simgesi, bir de şey dağıtıyor. Mesela ona bir tane vuruyor, ona bir tane gömüyor, hiç dayak yemiyor. Yani o kişinin belki yapmak istediği mesela, her şeyi yapıyor. Mesela Kurtlar Vadisi'nde toplam 2400 kişi ölmüş. Yani ya. 2400 tane kurban var mesela. Adalet dağıtmış. Kim
Polat Alemdar bir adalet dağıtmış. Neyle dağıtmış bunu? Silahla dağıtmış. İyi silah kullanıyor. İşte yumruğuyla dağıtmış. Sen diyorsun ki bir dakika ya, güç figürü. Diyorsun insanın en önemli özelliği adalet dağıtmaya bayılır insanlar. İnsanın böyle bir devresi var kafasında. Adalet dağıtıcı. Kodlarında var yani. Evet, kodumuzda adalet dağıtıcı. Mesela küçük çocuk bile, yani mesela şöyle bir şey yapın. Bir tane çocuk var. Başka bir çocuk onu dövüyor. Dövülene mi yardım ediyor? Yani mağdura mı, yoksa mağdur edene mi? Herkes mağdur edilene yardım ediyor. Hani elinden kaldırmak falan filan, Tabii, yarasını hemen bantlamak. yetişir. Ya köpek bile öyle. Köpek evde bir olay olsun gidiyor mağdur edilenle Mağdur olsun. uğraşıyor. Yani burada böyle bir adalet dengemiz var. Aslında bu da çok klasik bir davranış. Yani neye, ona geleceğim. Hocam Şimdi, çok güzel bir duygu, o zaman çok negatif bir şey evriliyor. bravo yani sana. burada. Yani esasında çok iyi bir duygunuz var elinizde ama bir sıkıntı var. Şimdi siz çocuğa bir duyguyu empoze ediyorsunuz ama o adalet dağıtmayı yanlış cihazla yapıyorsunuz. Silahla davranılmaz. Çünkü silah bir adalet verici bir yapı değil. Çünkü siz adaleti şöyle yapmanız lazım. Adalet sağlarken. Gidip ona yardım etmeniz için yarasına parmak basmanız gerekiyor. Orada mağdur edileni yarasına parmak basmanız gerekiyor. Ama burada bir sıkıntı var. Siz kişisel, öznel faktörlerle silah alıp birini vuruyorsunuz. Ya yanlışsa o? Düşünmüyorsunuz. Yani bir düşünme süreniz de yok. Biliyorsunuz adalet davranışı uzun zamanda yapılır. Mahkemeler olur, tartılır, hep Anlık terazi. bir duygusal bir şeyle yapılamaz. Çünkü anlık şey adrenalinlidir ve her zaman yanlıştır. Anlık verilen kararlar duygusaldır ve yanlıştır. Mesela biz şöyle düşünüyorsunuz. Karşıdan karşıya bir teyze geçiyor. Birisi onu geçirmiyor. Diyorsunuz ki vay herife bak ya, geçirmedi, bak gördün mü ne kadar adi, işte şerefsiz bir adam. Sonra bakıyorsunuz ki o adam meğersem körmüş. O ön yargı, Çünkü o anlık buradan mesela karar. şuradan baktınız, bir yaşlı gitti birinin yanına, beni karşıdan karşıya geçirdi. Adam böyle dedi ki böyle yaptı. Siz onu gördünüz. Belki de duymuyor. Yani sağır ve dilsiz. Belki de ayakları tutmuyor. Yani siz, yani insanoğlu çok anlık kararlarla yanlış kararlar verebilir. O zaman demek ki adalet böyle bir şey değil. Adalet için bir süreç gerekiyor. Bir mekanizma, bir süreç. Bravo, bir yargılamak gerekiyor falan. Bir tarafları dinleyeceksin. Hem mağduru dinleyeceksin hem de mağdur edeni dinleyeceksin falan bir zaman gerekiyor işte, biliyorsunuz. Demek ki duygusal kararlar hep yanlış. Burada hata yapıyorsunuz ve bu şuna benziyor. Aç bir köpek var ve siz ona yemek vermek istiyorsunuz ama o acıkmış ve sizin elinize kapıyor. Şimdi burada köpek suçlu mu? Değil. Evet. Köpek açtı. Bu zaman şunu sorman lazım. Bir sana şunu diyor insan olarak, kardeşim diyor, aç köpeğe sen diyor eti gösterirsen kapar seni diyor. Sana şunu demek lazım. Evet, köpek burada. Ben mağdur ettim. Nasıl mağdur ettin sen köpeği ya? Seni mağdur etti, ısırdı ama sen vahşi bir hayvan. Hadi köpek değil, tilki diyelim. Bir açken bir şey gösteremezsin. Seni mağdur eder. Demek ki burada mağdurluk davranışı anlık değişebilen bir şey. Sen ısırılan bir adamsın ama birisi dedi ki sana hayır kardeşim sen köpeği mağdur ediyorsun. Neden bunu yaptın ona? Gibi bir şey. Demek ki Yaklaşımı o zaman burada ne devreye giriyor? Mantık. Şimdi gelelim çocuğa. Çocuklarda mantık yoktu. Tüm çocuklarda. Bütün çocuklarda. Kaç yaşına kadar? Bu 15 değil, 16 değil. Zaten mesela school shooter denen bu davranış, yani okula girip birilerini öldürme davranışı 14-16 yaşında yapılan bir davranış. 19'da olmuyor mesela bu. 21'de olmuyor. Çok ilginç hocam. Bu çocukluk çağında oluyor. Neden? Çünkü Mantık çok yok. kritik bir yaklaşım. Kasları büyümüş, hormonlar aktif olmuş, beyin yok. Yani tam Ne kadar kritik. özetleyici bir şey Yani aslında. kritik bir düzey. Yani En hayati şey yok. kasın var, silah tutabiliyorsun. Hormonların var, sinir olabiliyorsun. Öc alma davranışı geliyor. Duyguların hararetli. Bir de çünkü östrojen, testosteron gibi hormonlar devreye girmiş. Ama bir sorunumuz var. İşlemcimiz yok yani. Hala beyin çünkü aktif değil. beyin basit bir organ değil, kas gibi değil. Beynin olması için zaman gerekiyor. Bazıları diyor ki beyin için 35 yaş lazım. Bana göre 40. Mesela benim Kemal yaşı. Tabii benim yaşım mesela yeni de aklım başıma geliyor benim. Bana göre erkeklere 40, kadına 35 minimal. Evet. O zaman mesela bazıları diyor ki 25. Yani buradan şu anlaşılıyor. Kesinlikle bu yaş 19 değil. Yani Buna eminiz en buna azından. eminiz. Farklı Yani görüşler bizim olsa bile. reşit dediğimiz yaş yani 18-19. 19 yaş şöyle bir şey. Evet kendinin farkında olabilir ama gerçekten ağır kararları alamayabilir. Mesela bana göre bir insanın bir doktorluk yapması falan için bir 30-35'i geçmesi lazım. Bir insan için karar vermesi için. Çünkü hayati bir karar. Ben kendi mesleğimi Evet. söyleyeyim. Bunun için avukatlar da bir yaş söylesin, hakimler de bir yaş söylesin, herkes bir yaş söylesin. Ama benim meslek için bu 30-35. Siyasete de getirebilir miyiz hocam? Tabii ki. Sosyal meslekler Evet. için. Şimdi Bak, mesela onlar için de 18 yaşı küçük mesela şöyle bir buluyorsunuz. şey. Geçen programlarda seninle konuştuk. Mesela insanlar doktor olmak için fizik ve matematik soruları çözüyorlar.
Esasında fizik matematiğin dışında siz sosyal kavramları bilmeniz lazım hastaya. O zaman sizin doktor olacak bir adamın bana göre fizik matematiği %30, sosyal zekasının %70 olması lazım. Ama sistemde büyük bir hata var. Siz onu fizik matematikle seçiyorsunuz. Neden? Şöyle düşünüyorsunuz. Burada biyoloji var, endoplazmik retikulum var. O zaman biz kimya ya da işte glukozu bilmesi lazım. Kimya ve matematik ve biyoloji bileni alalım diyorsunuz. Sizin hiç alakası yok. Alakası yokken, katkısı yokken. Tıp bilimi bununla ilgili bir şey. Doktorluk değil ki. Bak şu doğru. Tıp bilimi yapacaklara fizik, kimya, biyolojiyle alın. Ama doktorluk yapacaklar değil. Doktorluğun %30'u tıp bilimi. %70'ine moral, motivasyon, iletişiminiz. Hele psikiyatrist olacak ya da bir insan için düşünün ya sosyal bir şey. Ne yapacak endoplazmik retikulum? Bence orada %90 sosyal bilimler Evet. lazım. Ama işte böyle hatalar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın üniversite sınavı dahil bütün dünyada bugün Stanford'da gidin, oraya buraya gidin. Tıp okuyacak birine önüne fizik kimya getiriliyor. Bence tamamen yanlış. Onlar da bu neden olduğunu bilmiyor biliyor musunuz? Yani insana baktığınız zaman esasında o kadar yanlış hatalar yapıyor ki sıkıntılar. Ezber üzerinden Ezber geliyor. üzerine Büyüme gidiyor. yanlış Şimdi sen işlenmiş baştan. düşünsene koskoca üniversitede alınma bile yanlışken çocuğun adalet davranışı yanlış. Bir çocuğun yaptığı bütün davranışlar hatalıdır. Evet. Karar olarak. Mantık Bunu yok. not ettik hocam. O Bu zaman olayı konuşurken. o zaman siz Evet. ona yanlış bir rol model verdiniz. İkinci yanlış. Ve rol modeli çocuk Evet. aldı ve adalet dağıtan bir rol model koydunuz. O da adaleti gördü ondan dağıttı. Çocuk aklı çünkü ona inandı. Ve bir sıkıntı var rol modeli oradaki dizi. Ya dizi ya saçma sapan bir senaryo. Siz ona verdiniz o zaman buna inandı. 3. Oyunlar. Bilgisayar oyunları çünkü inanabilir. Çok basit. Evet. Evet. 4. Sizin evde yaptığınız bir şaka. İnanabilir. Yani Yani siz çocukların yanında konuştuklarımıza da dikkat etmek ya gerekiyor. şaka ya şakalar. Hatta siz şunu dediniz ya. Mesela ki pazara gittiniz dediniz ki işte 3 kilo salatalık aldırdınız ondan sonra ve adama şunu dediniz. Parasını verdim bizim oğlan dediniz. O dedi ki vermedi. Mesela vermişti. Siz ona bir şaka yaptınız mesela. Verdi vermedi şakası. Sonra dediniz ki siz ondan sonra ben bir daha alayım. Çocuk dedi ki verdim. Hadi ver bakayım bir daha. Yani dondurma şakası gibi. Evet. Çocuk bunu çok rahat gerçek anlayabilir. Baba Ciddiye alıp- bizi kazıkladı bu. Sen de şöyle de şaka olsun diye. O hep üçkağıtçıdır zaten. Ha deyip devam ettiniz yoluna. Ve çünkü şunu dedi bize. Bizi kazıkladılar ve babam o Gülüp adama geçti. gülüp geçti. O adam kötü bir adam. Yani bizim salatalıkçı oldu kötü adam. Kötü adam. Çünkü çocuklara soyut düşünce yok ki. O zaman çocuğun yanında böyle yani siz mesela çoğu insan bile bazen bir espri yapıyorsa anlamıyor. Sen o espriyi anlayamazken çocuktan ne biz bekliyoruz? O zaman çocukların yanında soyut espriler Yani hakikaten yapmak. hocam doğru. Yetişkinler bile Tabii. esprimizi Mesela anlayamayabiliyor. metaforik konuşmak annesinin yanında. Senin annen var ya annen ne hırsızdır Az değil. o. Neler etti? Ya Ömrümü işte, yedi. Ömrümü yedi kız mı? Çocuk mu? Annem baş belası. Ya da baba için. Senin baban var ya baban. Bana o kan kusturdu. Aynen kan kusturdu. Mahvetti ailemizi. Yani orada sizin bir o flörtünüz gibi. Ama çocuk için Çocuk o onu anlayamaz. anlayamaz. Ve buradan şu konuya bağlayayım. Bazı sana çocuğunu şöyle düşünüyor. O küçük yetişkin. Bizim kitaplarda öyle yazardı. Çocuk kitabının başında şöyle yazardı. Çocuk küçük erişkin değildir. Net. Yani Nokta. hani şöyle sana verdiğimiz ilaç işte 30 miligramsa çocuğa 10 miligram verelim. Hani yarısını, o 1/3'ine verelim. Öyle bir şey yok. Onun farklı metabolizması var. İşte biz bu hatayı erişkin olarak yapıyoruz. Onu şey gibi düşünüyoruz biz. Küçük boylu ve hafif bir erişkin. Hani cüce gibi düşünüyoruz onu. Çok yanlış bir şey hocam. Evet. Ve aslında Ve- çocuğa ve- çok büyük bir tabii. şey yüklemiş oluyoruz. Ve çocuğa şunu yapıyorsunuz siz. Sizin esprilerinizi anlamanızı bekliyorsunuz işte ya da bazıları diyor ki ben çocuğuma gel bakalım seninle artık erişkin gibi konuşabiliriz. Bir sıkıntı var çocuk erişkin değil ki. Çocukla çocuk gibi konuşacaksın. O yüzden yapılan sıkıntıların bir tanesi de çocukların ciddiye alınması, onların karşına geçirip erişkin gibi konuşulması ve burada suç işleyen çocukların en büyük sorunlarının bir tanesinde ailelerin ona erişkin gibi davrandığı gözükmüş. Bu çok önemli bir nokta hocam. Yani ona ebeveyn gibi davranıyorsunuz. Ve çocuk şunu diyor size. Anne ben babamla böyle konuşmanı istemiyorum. Çünkü ona erişkin muamelesi yaptı o da sizi istemiyor. Ama çocuk beyniyle. Hocam bunu o kadar sık görüyoruz ki bu Tabii. tür davranışları. İşte gerçekten. o zaman sizin çok basit bir davranış size söyleyeyim. Eğer sizin evinizde çocuk erişkin hale gelmişse ve sizin laflarınıza, konuşmanıza, kararlarınıza karışıyorsanız bir suçlu yetiştirdiniz demektir. Çünkü bir narsist. Potansiyel Tabii, bir suçlu. Tabii narsist. Eline silahı da verirseniz bir dakika
televizyonda gördüm, adalet dağıtıyordu. Ben de dağıtırım ama neyle? Çocuk aklından. Düşünsenize 13 yaşında bir çocuk, silahı da var elinde. O zaman çok basit. Çocuğa siz görev yüklemişsiniz. Bir misyonla Onu artık. ebeveyn yapmışsınız evde. Onu kaile alıyorsunuz. Onunla ilişkin gibi konuşuyoruz. Bakalım biz bugün bir yere gideceğiz. Hadi bir de kızımıza soralım, oğlumuza soralım ne diyor bakalım demişsiniz. O da silahı da bulunca adalet dağıtmış, ne bekliyorsunuz? Yani esasında suç şu. Aslında canlı bomba haline Tabii getirmiş. tabii, yani o zaman bu suç nasıl yanlış oluşuyor? tavır. Çocukluk çağı suçlar şöyle oluşuyor. Siz çocuk kafasına eline bir tane de suç cihazı vermişsiniz. Evde de silah var. O zaman demek ki narsist bir çocuk var elinizde. Çünkü ona siz ilişkin tavrı yapmışsınız ama çocuk bu. Çocuk aklıyla adalet dağıtıyor çocuk. Bu hocam olayda hep çocuğun zekası ve eğilimler Ya hep bunlar diyorlar. aynı ya şey. bu hafifletici bir şey mi? Bu da boş bir yani şey. Velev ki zeki, Mesela, velev ki değil. bu da Yani çok ortada bu bir da çok suç var. aptalca. Benim çocuğum özel hareketi. Mesela çocuğa şunu demiyorsunuz. Ya sıradansın. Ya sen de bütün çocuklar gibi çocuksun. Hadi git dışarıda saklambacını oyna. Bu çok harika bir davranış. Çünkü o normal gelişimi. Çocuk Evet. her zaman çocuktur. Çocuk çocuktur. Bakın bunu hiç unutmayın. Çocuk erişkin değildir. Erişkin de çocuk değildir. Erişkindir. O nedenle çocuğa şunu diyeceksin. Sen daha küçüksün. Hayır. Bunu yapman lazım. Sen de küçüksün daha. Yine sınıra geldi. Yani şöyle, onu kendi akranlarının yanına götürmen lazım. Onunla anlaşırlar kendi halinde. Mesela ben seninle ilişki kurarken dedim ki merhaba nasılsınız der. Sen bir çocuğun saklambaca girerken merhaba sizinle oyun oynamak istiyorum dediğinizi gördünüz mü? Hayır. Çocuk gider, topu vardır top oynamak istiyorsa ya da gider onların yanına, Dahil o da olur. kapanır. Evet. Bitti. O da oyuna dahil ediliyor. O zaman çocuğun dili farklıdır. Mesela siz çocuğa şunu diyorsunuz. Ne öyle o, öyle yapma bakayım. Güzel güzel arkadaşlarına konuş bakalım. Ya kardeşim çocukla konuşamaz Onların ki. iletişimleri Çocuk bambaşka iletişim olacak. bambaşkadır. Buradan şunu anlıyoruz. Siz çocuklarınızı mahvettiniz. Onlara erişkin görevler yüklediniz. O da sizin için adalet dağıttı. Bu. Yani buradaki suçlu anneler babalar. Çocuk erişkin olarak davranılmaz. Çocuk Yani bu şiddet eylemlerinin hocam temelde artmasının bunlar ne temel biliyorsun? sebebi Arkadaşlarla aile, oyun ebeveynlik. oynamayan, akran olmayan tipler bunlar. Çünkü oyun içerisinde evcilik oynanır ama evcilik oynanır bak. Ev yok orada. Mesela evcilikte anne baba olunur. Yemek yapılır yalandan. Baba olunur. Ama başka şeyler yapılmaz, dikkat ettiniz mi? Oyunun adı ne? Ev oyunu değil. Aile oyunu değil, dikkat et. Evcilik. Evet. Yani ev yok ortalıkta. Yalandan mesela. Manav oynanır ama manav yok ortalıkta. Yok, Manavcılık. Bir taklit vardır orada. Ama siz evde bunu artık evcilik oyununda ev gibi mesela öpme davranış da mesela öyle. Çocuğunuzu erişkin gibi öpersiniz, çocuk sapık olur. Nasıl Böyle öpüyor? Çocuk nasıl göstermelik bir öpme vardır. Yani sadece bir temas vardır, o kadar. Sarılır. Ondan sonra bir sevgi vardır. Siz çocuğunu öpen hayvan gördünüz mü? Öpme bir cinsel bir yapıdır. Onun için çok öpme yok. Hocam uzmanlar Yani işte hele bu- sarılın, sevin, Tamam, ten teması. o kadar. Hani Ama onu- o da o kadar. Yani temas bitti. Siz kedinizi öpüyor musunuz? İnsan öpüyor bak. Siz öpüşen kedi gördünüz mü hiç? Ben hiç görmedim hocam öpüşen Ha, yani kedi. demek ki hayvanlarda böyle bir davranış yok. Yani öpme, şimdi öpme nereden geliyor bir ona bakalım. Öpme cinsel olarak birbirimizin kokusunu almaya çalıştığımız ve tükrük teması yaptığımız bir fonksiyon. Tükrük teması ne yapıyoruz? Tükrükteki feromonlar, koku, yağın feromonları, sümüğün feromonları. Yani orada aslında bir genetik bir tartıyoruz birbirimizi. Onun için öpme cinsel bir fonksiyondur. Yani buna gerek yok. Onun için mesela yana gelmek yeterli. Ya sınır tanımanız lazım. Sınır koymanız lazım. Evet yani O yüzden çocuklarınızı çocukla da. işte şapur şupur öpme. Hani mesela yapılan davranışlarda siz ne kadar ileri gittiniz, çocuk da o kadar ileri gider. Onu öğretiyorsunuz çünkü. Yani siz çocuğa öpmeyi öğrettiniz. O yarın gider başkanını öper. Ya da öptürür. Bununla da teşhircilik olmaya başlar. Yani anladınız mı? Yani o zaman buradan şunu anlamak lazım. Yani demek ki çocuklarınıza erişkin davranışlar yapmayınız. Yani çocuğu alıp atış poligonuna götürmek doğru bir şey Tabii ki değil. değil. Yani o da gerçeğini gider Siz yapar. normal çocukları bıraksanız birini öperler mi sence? Öpmezler. Öpmezler. Çünkü hatta bazı siler falan tiksinir. Hiç hoşlanmaz. Ya bu doğru. ne böyle tükürük mükürük ya. Ama siz onu öğrettiğiniz zaman bu davranış başlar. Siz bununla gidinmiyorsunuz, poligona götürüyorsunuz. Poligon ne? Bir erişkin davranışı. Bir de çocuğa şunu yapıyorsunuz. Olmamış bir kafaya, ermemiş bir zekaya, ermemiş bir beyin yapısına, mantık yapısına silah verdiğiniz gibi de eğitiyorsunuz. Bu nasıl bir kafa yapısı? Burada suçlu kim biliyorsunuz? Aile. Burada çocuğun suçu tartışılır. Gerçekten de. Yani aile. Onun için bu tip suçlarda kesinlikle çocuğa değil aileye Bakmak yapacaksınız. lazım. Aileye bakmak değil. Yani suçun işlenme şeyi aile olduğu için cezayı da aileye Cezayı da vermek. ailenin Ya burada çekmesi bu gerekiyor. ceza
anne babaya ait. Şimdi Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Evet. O zaman doğru bir çalışma yapıyorlar. Evet. Yani bu Evet. Maraş'taki olayla Evet. ilgili de bilhassa gündeme geliyor. Buradaki Evet. olayda diğer bir faktörü söyleyeyim. Diğer bir faktör de öc alma davranışı ve ötekileştirme. Yani bunun klasik İngilizce kitaplardaki adı as ve other. Biz ve diğerleri. Şimdi siz çocuğa şunu diyorsunuz. Yavrum sen çok güzelsin. Ha, o çok zeki olayı da bunu yapıyor Tabii aslında. çok güzelsin, çok zekisin, çok yeteneklisin. Sen diğerlerisin. Bunlar diğerleri. O zaman bu çocuk ötekileştiriliyor. O zaman burada her iki taraf birbirine öc almaya gidebilir. Yalnız bir sıkıntı var. Bir çocuk tek başına özelleştirildiği zaman o çocuk şöyle diyor. Ben siyah koyunum, öbürsünler beyaz. O beyazlar fazla, o zaman ben onlara öc alırım. Bir de onları ötekileştirdiğiniz zaman şöyle yapıyorlar. Akran zorbalığına da uğratıyorsunuz. O çocuk şöyle diyor. Ben sizden daha zekiyim ve daha özelim. Siz aptalsınız. Yalnızlaşıyor. Yalnızlaşıyor. Giderek. Tabii ki onlar da akranlar diyor ki hayır sen salağın tekisin diyorlar. Çünkü akranlar zorbalık yapar. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Normal o çocukların arasındaki hiyerarşik düzeni bozmaya başlıyorsunuz. Ve bir çatışma başlıyor Tabii doğal ki. olarak. O zaman bu çocuk ne oluyor? Herkes birbirine öc alma davranışına girmeye başlıyor. Ama bir farkımız var. Onun da silahı var ama. O zaman burada kimin kime gücü yeterse olur. Bu sefer silah olan adaleti dağıtır ya da öcünü alır. Yani çünkü buradaki çocukların en büyük özelliği ötekileştirme. Onun çocuklarınıza sen özelsin, sen zekisin. Mesela ben bir yere gidiyorum. Hocam bizim bir çocuğumuz var, dahi bir çocuk. Ay bu çok yaygın Yapma hocam. şunu. Mesela bizi izleyen Herkes üstün zekalı hocam. herkes, bütün çocukların ailelerine göre çocuk dahi. Ya değilsin kardeşim bugün. Dahi olsa ne olur? Ne yapacak dahi? Ne yapacak? 36 ile 128'i çarpabiliyorsa hesap makinesi çarpıyor artık. Beni çok ilgilendirmiyor. Önemli olan fonksiyonel, işlevsel olması. Yani bu şunu diyorum. Ekmek alamaya gidemeyen bir dahi ne yapacağız? Doğru. Hayatın Ya içerisinde lütfen. sosyal rolleri, iletişimi Bir kızla iletişim kuramıyor, üreyemiyor bile. Bu nasıl şey bu? nasıl dahi? Yani anladınız mı? Önemli olan şunu. Hani ben hep şunu derim. Allah dahi olsa bile normal eylesin diye dua edin. Wow, çok Tabii müthiş ki, bir tabii dua ki, hocam. tabii ki, tabii ki. Yani hep özel hissettim. Mesela ben bir şey oluyorsun. Hocam benim çocuğumda bir şey görüyor musun? Ben diyorum, göremiyorum. Dahi bu diyor mesela bana. Vallahi lütfen kardeşim diyorum ya. Yani lütfen, lütfen, lütfen. Kötülük yapıyorsun. Bu çocuğa kötülük yapıyorsun. Yapma şunu. Çocuğunuza bu özel. Benim çocuğum şöyledir. Mesela benim çocuğum özel hocam. Bir resim yapıyor. Ya çocuk bu yapar ya. İyi yapsın. Kimi duvara yapar, kimi bilmem nereye yapar, kimi cineri çizer. Boş şeyler. O zaman evlatlarımızı özel olduğunuzu düşünüyorsanız siz onu suçlu yapıyorsunuz ve psikiyatrik hasta yapıyorsunuz. Yani narsist Ya yapıyorsunuz. tamamen yetiştirilme Tabii. hocam ya. Bu Tamamen çocukların yetiştirme. hani sonucu Tabii, biz görüyoruz ama ebeveyn hatası. Tabii ebeveyn hatası. Mesela şöyle bir şey yaptınız. Bir çocuğunuz var, tam tersini yapıyorsunuz. Hiç kale almıyorsunuz. Çocuk bağırıyor, anneciğim diyor ben bunu yaptım diyor. Aa kızım ne güzel yap. Ne yapayım? Bitti. Ne yapayım mı? Yap ama masaya değil, kağıda yap. Bir de çok kağıt yapma, ağaçlar kesiliyor. Ya hep böyle olacaksın. Yani normal. Hep bir sınır. Hep normal bir sınır. insan. Bak bunun için dünya kağıt. Ne yapayım? Sen şu resmi küçük küçük yap. Buraya 8 tane yap. Bak bunun için bak ağaçlar kesiliyor. Yazık değil mi o ağaçlara yapman lazım? Benim kızım nasıl resimler yapıyor? Oh yapsın. Yapsın gitsin. Yapsın gitsin. Bu da yanlış. Ama onun yerine şu da yanlış. Hiç görmezden gelinen bir çocuk. Denge diyorsunuz yani. Hiç görmezden gelen bir çocuk da bu sefer gelecek teşhirci oluyor. Çünkü görünmek için orasını burasını aşmaya başlıyor. Yani şimdi şu iki tane mesela narsizm iki şekilde oluşuyor. Ya görmezden gelirsin Ya da çok görülür. ya da çok şımartırsın. Demek ki psikiyatride ve psikolojide zıt şeyler aynı sonuçlara sebep oluyor. O zaman hiç sallanmayan bir çocuk da aynı haltı yiyebilir. Çok şımartılan bir çocuk da aynı haltı yiyebilir. O için ne yapmak lazım? Denge. Ya ortalıkta Denge, kalıyor. itidal, Evet. ifrat Bu da tefritten denge uzak değil mi işte? durarak. İçtiğimiz çayda Evet. denge. Ondan sonra yediğimiz yemekte denge, ilişkilerimizde denge falan filan işte. Evet. Hocam bu bahisle ilgili iki sorum var. İkisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şu anda birçok hani kişi bu tür olaylarda hani gerçek bir hatayı tespit edip sorunla ilgili çözüm üretmek yerine hani suçu böyle birilerine atma. Hani şurası suçtu, burası suçtu, şu hata yaptı şeklinde. Şimdi en son şu tartışma oluyor. Kaynaştırma öğrencilerine işte bizim çocuklarımızın sınıflarından alın. Bakın gördünüz mü? İşte bu özel çocuklar tecrit edilsin, başka okullarda okusun. Hocam bu doğru bir şey mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 50 sene önce bizim sınıfta mesela sessiz bir çocuk vardı. Sessizdi, kendi halindeydi. Kalemlerine dizerdi. Şimdi onun adı otistik oldu. Bir de bizim zamanımızda yaramaz bir çocuk vardı. O hep kolu kırıktı, onun sargılıydı. O bir de silgi atardı birine, tebeşir atardı. Onun adı da şimdi hiperaktif oldu. Hiperaktif. Şimdi bu çocuklar önceden bizimle beraberdi. Ve bir hiç sıkıntımız yoktu. Ama biz şöyle yapıyorduk. Biz yine sakar diyorduk.
Hocam bu çok sakar. Hatta dedi ki şşt Mehmet sen çok sakarsın. Öğretmenim bu çok sakar. Sürahi taşımasın bu şu kırar gelir diyorduk. Değil mi? Yani esasında önlem alıyorduk. O da sakarım ben diyordu. Ve aşıyı biliyordu. Daha dikkatli Bir olmalıyım. feedback aldığı için ona Bravo göre sana. tavır davranış. Öbürsüne de şöyle yapıyorduk ya Mehmet çok sessizdir. Saklambaç olurken onu da içimize katalım. Mesela biz şöyle diyorduk. Mehmet hiç oynamaz. Mehmet o böyle. O ne yapalım? O hiçbir şey yapmaz. O bence şey yapsın. Kapanan o olsun. Çünkü o kaçmaz bile o. Yani saklanan o olmazdı. Kapanan o olurdu. Ya da onu biz kaleci yapardık. Neden? Fazla hareket etmediği için. Evet. Kalede dursun. Bak yine bir dengeyi oluşturuyorduk kendi içimizde. Çocuklar bir dengeyi oluşturur hiyerarşide. Nasıl biz dengeyi Yeter ki oluşturuyoruz? ebeveynler dahil olup olmaya Kaynaştırma çalışmasın. dünyanın Doğal. en önemli şeyi. Kaynaştırma diye bir şey yok. O çocukların hepsi aynı çocuklar. Onlar da okulda olacak, onlar saklambaç oynayacak. Zaten o düzenin içerisinde mesela bazısı emir vermeyi sever, çamur kardırmayı sever. Bazı çamuru yapar, ona hiperaktif çocuklar çamur. Bazı da emir verir. Der ki çamuru orada alın şuraya götürün bakayım. Onlar da bak o biri düşünür, biri de uygular. Yani o hiyerarşik yapı kazandı. Onun için buradan şunu söylemek lazım. Kaynaştırma olmalıdır. Onun için bütün çocuklar kendi içerisinde, kendi hiyerarşik düzeninde bir yeri edinirler. Peki hocam sınıflara uygun olmayan çocuklar nasıl tespit edilir? Bazı çocuklarda uygun değil eğitimi. O Şimdi nasıl tespit edilmeli? böyle bir şey şöyle. Mesela çocuk diyelim ki normal olmayan davranışları var. Hani şizofrenik düzeyde işte kendine zarar veriyor, aile işte öğretmenine zarar veriyor, arkadaşına zarar veriyor. Burada büyük tehdit ediyor, suç unsurları yapıyor. Onu şöyle yapacaksınız. Çok o da basit. Tehdit varsa, zarar verme eylemleri gerçekleşmişse bu birkaç defa uyarılır, yapılır. Aile uyarılır. Çocuk ilaç verilebilir çocuğa. Baktınız olmuyor falan filan. O zaman şöyle bir şey yapılır. O çocuk biraz daha şeye sokulur. Gözlem altına tutulur. Mesela başına bir hami öğrenci verilir aklı başında. Eskiden mesela böyle yaparlardı. Vardı hocam ya öyle bir Mesela şey gerçekten. benim sınıfta şöyle yaparlardı. Ya Ahmet biraz sıkıntılı bir çocuk. Başına bizi dikerlerdi. Ben dedim ki oğlum hocam bak yine kızacak sana. Böyle bir aramızda bir şey oluşturulurdu. Yani hani her zaman bir şey vardır. Çalışkan öğrenci tembel öğrenciyle oturttururdu mesela. Aynı sınıflarda. Hep kaynaştırma Küme aslında. yapmayacaksın. Küme yanlış. Küme şey yapar. Bak o çalışkanlar kümesi. O nefret. Ama yanında oturdu mu? Yine ötekileştiren o Evet, şeyi ötekileştirmiyoruz söylüyor. yani. O zaman her böyle riskli öğrencinin yanına başka bir öğrenci verilmeliydi. Ve bu öğrenci zamanla değil. Mesela o da şunu öğreniyor. Bir dakika ya sorunla da mı nasıl baş ederiz? Yani iki taraf için İki bir taraf eğitim. içinde bir O da katkı sağlıyor. Bravo sana. Demek ki burada her şeyi kol kırılır yan içinde kalır. Aralarını da halletmeni sağlamamız gerekiyor. Ötekileştirme mesela öğretmen Yine veli mesela şey, girmeyecek veli veli. geliyor ve şunu diyor. Benim çocuğum bu çocuğu hak etmiyor. Kim senin çocuğun? O özel. Olimposlarda, yukarılarda. Ya bu ne biçim bir saçmalık. Sonra ne oluyor? Bu da bir hastalık mı hocam? işte- Velinin böyle işte düşünmesi Türkiye'deki de... üniversiteler işte. Yukarılarda. Ona ulaşamıyorum mesela. Öğretim üyesinin kapısını çalıyorsun. Ne var? Çok yoğunum. Halkım ben. Hocam merhaba ben size bir şey danışmaya geldim. Hocam benim buralarım ağrıyor. Gel kardeşim otur bakayım. Yok. Sıra aldın mı? Şunu yaptım. Şu anda bir git bakayım üniversiteye. Kapıyı çal bakalım benim odasına girebilecek misin? Girebilir misin? Nil Hanım girebilir misin? Onlar büyük adam. Onlar büyük adam. Hep yoğun onlar. İşte bu kafa yapısı. Bunun altında değersizlik duygusu mu var hocam? İkisi de Kompleks var. mi var? İkisi de. Hem değersizlik hem de aşırı değer görme. Bu da aynı şekilde. Bugün siz öğretim üyesinin odasına girdiğiniz zaman çık dışarı diye adam aynı çocukluk çağı travmaları geçirmiş. Ya çok kayıt alınmış, şımartılmış ya da travmatik olarak hiç kayıt alınmamış. Anladın mı? Normal bir adam ne olmasa. Mehmet amca ne oldu hayırdır? Ya ben seni gördüm hocam. Neyin var senin? Hocam başım ağrıyor. Ya ben iç hastalıkları uzmanıyım. Ya amca gel bakayım otur bakayım ya da hiç karşıda. Başım mı ağrıyor? Ya burası değil ama anlat bakalım neyin var senin? Telefonu kaldırsın. Ya Ahmetciğim burada başı ağrıyan bir hasta var. Mehmet emmi geliyor yanına. Ben baktım migren gibi ama sen yine de bir MR'ını çekin. O adam senin elini öpüyor. Ben böyle adam istiyorum. Neden? Yani bir insanın derdine merhem olan, Evet. çare olan. Çık dışarı. Buradan şunu söylüyorum. Bak ben insanları artık şöyle ayırt ediyorum. Bende bir sensör var. Selam aleyküm dediğinde aleyküm selam demiyor. Selamını almıyorsa. 1, 2. İçeri girdiğinde çık dışarı diyorsa. 2. Yaralı parmağı işemiyorsa o insanlar çocukluk çağında normal bir aileye dahil olmuş demektir. Ve onların yetiştireceği Tabii, çocuklarda tabii. da Aynı bok. benzer sorunlar. Tıfaküs de aynı mesela. Tıfaküs'e gelir hoca şöyle der. Biz özeliz. Çocuklar siz doktorsunuz. Hepiniz seçilmiş. Ne seçilmişsin lan sen? Üniversite kazanmış gelmişsin. Ben bir gün dedeme dedim ki dedim yani üniversite sınavı var. Dedem benim esnaf. Dedim ben gideyim dedim. Gece 12 oldu sabahleyin üniversite sınavına gireceğiz. Dedi daha dedi, işimiz vardı. Gece dedi 12 ama. Daha çocuğum daha. 16 yaş, 17 yaşında. Dedi yarın üniversite sınavı kazanamazsam dedim. Esnaf olsun dedi.
Ya. Benim bütün olay orada bitti. Yani ben şunu öğrendim. Onu olamazsan onu Bunu olursun. olursun. Hayatta hep alternatif hiç var. beni yüceleştirmedi. Hiç. Mesela bazen İşte anksiyete de olmaz hocam tabii, o zaman. Yani mesela sınav. aileye götürüyorsun. Harika bir resim yapmış. Nasıl olmuş? Güzel. Ne yapalım? Dur. Ne güzel yapmış. Onu ben sana yarın şey yaparım. Ne onun adı? Uçak yaparım. Benim en güzel sevdiğim şey de Kurban Bayramı'dır. Neden hocam? Bu bir ayar mekanizması. Nasıl? Çok sevdiğim bir kurban gelir eve. Çok tatlıştır. Üstüne bineriz. Karpuz kabuğu veririz. Yediririz, içeriz akşam. Ama sabahleyin de Allah der diye keseriz. İşte bu ayardır. Müthiş bir şey hocam. Anladın mı? Neden kestik? Öyle emredilmiş çünkü. Çok tatlıydı. Öyle emredilmiş. Sonra içini keseriz. 2 böbrek olduğunu anlarız. Karaciğeri vardır. Dalağı vardır. O anda da ona ızgara yapar yeriz. Neden? Çünkü aynı zamanda o bizim için bir nimettir. Bizim emrimize sunulmuştur. Yani hem Allah için kesilir hem de anatomi dersi yapılır. Böbrek, karaciğer, dalak. Hem şifası, Hem de beslenme. şifasına yenilir. Ve annene şunu der. Dalaktan yapar yavrum der. İşte normal ayar budur. Kurban bizim coğrafya için en iyi anatomi dersidir. En iyi de ayardır. Bugünkü başlığımız neydi biliyor musun? Neydi hocam? Lütfen kurban kesin ve çocuklarınızı izletin. 2, çocukluğunuza bir daha bir geri dönün. Sorun orada. Ya veliler de ne yapacağını, ebeveynler de ne yapacağını basit. bilmiyor aslında. Kurban kesme diyeceksiniz ki bu Allah'ın bize bir emri. Bize Allah söyledi. Biz bu kurbanı kesiyoruz. Neden kesiyoruz? Bu bizim görevimiz. Bunu kurban ediyoruz. Ama biraz sonra içini açıp da bakacağız. Çok şey öğreneceğiz. 3.'sü sonra da şifa olsun diye yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yani ne yapmak lazım? Bir sınırını çiziyorsunuz zaten. Emredilmiş. Yani o zaman emirler var. Emirler nedir? Kanun. Evet. Değil mi? Ya bu toplumsal kanunlar ya da ilahi kanunlar. O zaman diyorsunuz ki kanun var kardeş, uymak zorundasın. Yani Ve bitiyor. sınır, Zaten çocuk onu öğrendi. Sınır çekeceğiz. 2, ama buradan bir de ders çalışacağız. Yani böbreği göreceğiz, karaciğer, dalağı göreceğiz, bağırsakta. Bugün birçok benim doktor olmasının sebebi çocuğum hayvanın içini görmesidir. 3.'sü de nedir? Bir de afiyetle yiyeceğiz. Bir de bir ödülü var karşısında. Et bayramıdır benim için o. Yoksulların evine et girdiği bir Bir tarafı de bir şey da var. daha var. En son kanun da şu. Çok sevdiğimiz bir şeyi Allah için biz kurban edebiliriz. Feda edebiliriz. Bravo, yani feda Hayatımızdaki etmek. her şeyi. O zaman şöyle bir şey vardır. Bazı şeyler feda edilebilir. Feda etme. Yani şımarıklıktan hayır. Bazı şeyler feda edilir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Haddi bildirilmek gibi. Evet. Çok sağ olun Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.